Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Efendim bugün yine gündem çok yoğun. O nedenle yine gündeme dair konuşalım istiyorum. Efendim gündemde herkesin hemen hemen gündeminde ekonomi var. Çok kısa değineceğim ekonomiye bu hafta. İlerleyen haftalarda detaylandıracağım bu ekonomiyle ilgili olan kısmı. Çünkü gerçekten çok büyük ve çok bariz hatalar yapılıyor ve bu bariz hataların başında da şu anda asgari ücret gündemde, hemen hemen herkesin gündeminde. Asgari ücret arttırılacak şeklinde ciddi bir algı var e, basın yayın tarafından topluma pompalanan. Evet, böyle bir gündem söz konusu. Asgari ücretin arttırılması gündemde. E, Yalnız mevcut ekonomik sistemin e, sorunsalı asgari ücret değil. Yani asgari ücret bu sorunsalı çözmeyecek. Aksine sorunu büyütüyor, sorunu daha da büyütecek. Çünkü insanların alım gücü arttırılmadığı müddetçe, ki biz bunu bir yıl önce 2021 asgari ücret görüşmeleri yapılırken söyledik. Ne kadar arttırırsanız arttırın dedik. Yani o dönemde 2021 asgari ücret görüşmeleri yapıldığı süreçte biz bunu söylediğimizde bugün buraya geleceğimizi tahmin ederek söyledik. Müneccim değiliz, öngörülerimiz bu şekildeydi. Şimdi bugün geldiğimiz noktada evet, asgari ücret 5.000'i geçti. Belki de 6.000'i geçecek. Yalnız insanların alım gücü arttırılmadığı için mevcut asgari ücret yine bir işe yaramayacak. Aksine toplumda çok daha başka sorunlara sebebiyet verecek. Çünkü işveren işçiyi yük olarak görmeye başladığı andan itibaren eleman çıkarmaya başlayacak, ki başladılar da zaten. Yani bugün birçok kurum, büyük ölçekli işletmeler, orta ölçekli, küçük ölçekli işletmelerin neredeyse tamamı işçi çıkarmaya başladı efendim. Ve şu duyumları alıyoruz özellikle: asgari ücretin yarısını dahi işçilerine yatıran var. Yani yarısını yatırıyor, banka aracılığıyla tamamını yatırmak zorunda olduğu için tamamını yatırıyor işçinin hesabına. Yarısını elden işçinin kendisine geri getirmesini istiyor. İşçi de bu durumda zorlandığı için, yani başka bir alternatifi olmadığı için bunu yapmak zorunda hissediyor kendini. Böyle bir açmazı var orada işçinin. Aynı şekilde işveren tarafına da baktığımızda asgari ücret arttıkça, maliyetler arttıkça üretimden kısıntı yapmak zorunda kalıyor. Üretimden kısıntı yaparken de işçileri çıkarmaya başlıyor. Mobbingle bir sürü işçi çıkartılıyor. Hatta şu kulağıma geldi kesin bir bilgi olarak, birçok personel çalışan, birçok kurumun personeli çalışanı e, resmi tatillerine, izinlerine çıkmak istemiyor. İşten çıkartılmak korkusu ve kaygısıyla. Yani diyor ki yıllık iznimi talep edersem acaba beni işten çıkartırlar mı kaygısıyla çok şey yapmak istemiyor. Bu izni kullanmak istemeyen birçok insan var. Öte taraftan da e, yine aynı şekilde bankalar işçi çıkarmaya başladı. 5.000 kadın işçi, bankacı işten çıkartıldı ve bu insanlar Anadolu'nun belli yerlerinden geldi. İşte Sivas'tan, Konya'dan, Trabzon'dan İstanbul'a gelerek bankada işe girdi. Şimdi bu insanlar işten çıkartılıyor, işten çıkartılıyor. Yalnız bu iş için ev tuttu, ev kiraladı veya bir şey bir düzen kurdu kendisine. Şimdi ne olacak? Bu insanlar geride dönemiyor, geride gidemiyor, memleketine gidemiyor. Çünkü İstanbul'un o e, biraz daha modernize yapısına da alıştıkları için geri de dönemiyorlar. Orada öyle bir açmaz var. Bu sosyolojik bir travmaya da dönüşebilir. Evlenemedi bu kadınlarımız. Bunun ayrıca konuşacağız sebep ve sonuçlarını. Yalnız burada böyle bir açmaz var. Yine aynı şekilde devlet tekelinde faaliyet gösteren taşeron firmalar, PTT'nin taşeron firmaları örnek veriyorum.
su işlerinin taşeron firmaları var. Bu firmalarda işçi çıkarmaya başladı. Dolayısıyla burada da böyle büyük bir açma söz konusu. İşte bu girdap birbirine girdiği andan itibaren sorunsal büyüyor. Ekonomik kriz ister istemez daha da büyük bir noktalara gelmeye başladı. Dolayısıyla asgari ücretin arttırılması sorunu hiçbir şekilde çözmeyecek. Aksine sorunu büyütecek. İnsanların alım gücünün arttırılması lazım. Piyasadaki reel faizlerin değerlendirmeye alınması lazım ve vergilerin değerlendirmeye alınması lazım. Bakın efendim, KDV ile ilgili özellikle KDV yani dolaylı vergilerin gündeme alınması lazım. Yalnız burada önemli bir ayrıntı var. Dolaylı vergilerin kaldırılması ÖTV örneğinde olduğu gibi veya KDV örneğinde olduğu gibi bu vatandaşa çok yansımıyor. Daha çok malı piyasaya süren firmanın işine yarıyor. Dolaylı vergilerden kastettiğimiz nedir? Doğrudan devletin tahsil etmediği dolaylı yollardan başkaları aracılığıyla, örnek veriyorum, market bir aracı firmadır, benzin istasyonu bir aracı firmadır. Aracı firma vasıtasıyla topladığı vergilere biz dolaylı vergi diyoruz. Doğrudan devletin aldığı, doğrudan devletin topladığı vergilere de dolaysız vergiler diyoruz. Gelir vergisi buna örnektir. Kurumlar vergisi örnektir. Bir aracı kurum söz konusu değildir. Doğrudan devlet geliri elde eden kişiden bu vergiyi alır. Yalnız KDV, ÖTV gibi vergiler dolaylı vergilerdendir. Bu vergileri önce market tahsil eder, marketten de devlet tahsil eder. Şimdi bu vergilerin tamamıyla gözden geçirilmesi lazım. Yani vergilerin indirimi, vergilerin kaldırılması vatandaşa yansıyan bir durum olmaktan çıktı. Çünkü çok büyük ve ciddi bir ekonomik buhran söz konusu ve bu buhran sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde bir ekonomik kriz söz konusu. Bize 2 katı daha fazla etkilemesinin temelinde üretim eksikliği yatıyor. Kimse üretmiyor, herkes hazır tüketime kanalize olmuş durumda. Kimse üretim yapmazsa tüketim zorlaşır, tüketim pahalılaşır. Üretici üretmek istemiyor, tüketici sadece tüketicinin talebi söz konusu. Bu talebin karşılanması için de ithalat önem veriliyor. İthal mallar ön plana çıkıyor. Dolayısıyla biz her şeyi ithal eder hale geldik ülke olarak. Bu çok tehlikeli yerlere varabilir. Biz üretmek zorundayız. Bakın, toplum da üretime kanalize edilmiş durumda değil. İşsizliğin sebebi sürekli bir işsizlik gündemde. Yalnız bu iktidarın ve muhalefetin tartıştığı zeminde tartışılması gereken bir konu değil. İşe göre eleman eksikliği söz konusu. Yani bir taraf eleman arıyor bulamıyor, bir taraf iş arıyor bulamıyor. Çünkü herkes, hemen hemen gençlerin büyük bir çoğunluğu üniversite mezunu. Niteliksiz üniversite mezunu. Bana kırılmayın gençler lütfen. Niteliksiz üniversite mezunu olduğu için şimdi belli bir yaştan sonra, yani sosyolojiye bakalım. Belli bir yaştan sonra bir çocuğun usta çırak ilişkisi kurması, bir ustanın yanında çalışması zordur. Yani bunu belli bir yaş diliminde yapmak zorundayız ki arada teknik eleman da yetiştirebilelim. Şimdi herkes mühendis, herkes bilgisayar mühendisi. Dolayısıyla teknik eleman eksikliği var. Öte taraftan şimdi inanılmaz da bir işsizlik problemi söz konusu. Çünkü yetiştirilirken bu çocuklar ilköğretim, ortaöğretim, lise, ortaöğretim kabul edelim ve üniversite eğitimi alırken bir istihdam politikası çerçevesinde bu eğitimi almadı bu gençler.
okusunlar, yeter ki hani okusunlar. Biraz daha zaman kaybı gibi görüyorum ben bazı eğitim süreçlerini. Dolayısıyla o eğitim süreçlerinde zaman kaybettikleri için bazı işleri yapmakta zorlanıyorlar. Zor gelmesi de doğaldır insan psikolojisine. Çünkü orada bazı şeyler zor geliyor o eğitimi zamanında alamadığı için. Dolayısıyla da firmaların teknik eleman ve işçi açığı kapatılamıyor. İşçi açığı kapatılamadığı için bu tarafta işi beğenmiyor. Bu tarafta işsizlik sorunu karşımıza çıkıyor. Yani her iki tarafta haklı aslında. Şimdi bir üniversite mezunu diyor ki ben diyor gidiyorum diyor garsonluk yapıyorum diyor. Doğal, haklı. Evet, bir üniversite mezunu işini yapmak zorunda. Yalnız o işe göre bir istihdam politikası oluşturulmadığı için bu çocukcağız garsonluk yapmak zorunda kalıyor. Ya, garsonluk yapmak hani kötü bir olgu değil. Kastettiğimiz bu değil. Bu eğitimi almak zorundaydı. Yani garsonluk yapabilmek için o eğitimi almak zorundaydı. Başka bir işi yapmak için o eğitimi almak zorundaydı. Ama herkes 4 yıllık, 2 yıllık, 4 yıllık üniversite mezunu olduğu için ara eleman açığı kapanmıyor. İşe göre işçi bulunamıyor. Bir taraf ben eleman bulamıyorum diyor, işveren tarafı ben eleman bulamıyorum diyor, işçi tarafı da ben iş bulamıyorum diyor. Çünkü ortada bir istihdam politikası yok. Maalesef ki hükümetin bir istihdam politikası yok. Yeni gelecek olan o altılı masanın konuşmaları içerisinde gördüğüm kadarıyla onların da bir istihdam politikası yok. Dolayısıyla ne oluyor efendim? İstihdam politikası eksikliği sebebiyle biz işe göre eleman bulamıyoruz. Bir tarafımız işsiz, bir tarafımız eleman bulamıyor. Bu da ekonomik krizi ciddi manada tetikleyen unsurlardan biridir. İşsizlik, dikkat edin buna. Ki bir de buna işten çıkarmalar eklenince daha büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacağımızın fotoğrafıdır. Bu sadece bankacılar için geçerli değil. Tüm sektörler işçi çıkartmaya başladı. İşte asgari ücret arttıkça işveren de işçi çıkarmalarını arttıracaktır. İşte orada da öyle bir açmaz var. Ve bugün geldiğimiz noktada sadece işten çıkarmalar değil, artık icra dosyaları da kendini aşmış durumda ve bugün emekliler de artık kredi kartına sarılır hale geldi. O eksikliği orayla kapatmaya çalışıyorlar. Yalnız bugün bana gelen bir haber neticesinde şunu söyleyeceğim. Emeklilerin ikramiyelerine, emekli maaşına haciz gelemiyor. Asgari yaşam koşullarını sağlayan bir ücret olduğu için oraya haciz gelemiyor. Yalnız emeklilere yatan promosyonlara haciz gelmiş durumda. Hacizler geliyor. Bu sadece emeklilerde değil, işçide, çiftçide aynı şey geçerli. Buraya burada bir darboğaz var, bir açmaz var. En azından muhalefetin burada şunu söyleyebilmesi lazım. İnsanları rahatlatabilmek adına biz iktidara geldiğimizde borçların faizlerini sileceğiz. En azından bunu söylemesi gerekiyor. İnsanların bir nefes alabilmeleri adına bu şekilde devam ederse bu ekonomik kriz daha büyük açmaza girecektir. Şimdi muhalif kanallarda şunu da duyuyorum ağırlıklı olarak. İşte zengin daha çok zenginleşirken fakir daha çok fakirleşiyor. Hayır efendim. Ekonomik kriz her tarafı vuruyor. Zengin de fakirleşiyor aslında. Yani para her alanda değer kaybettiği için her taraf fakirleşiyor. Tabii o biraz daha az etkileniyor. Alt segment dediğimiz gelir durumu orta ve ortanın altında olan
kesim tabii ki daha çok etkileniyor. Yani orada e, daha büyük bir travma var, orada daha büyük bir açmaz var. Dolayısıyla efendim bu zamanından beri geçmişten bugüne uygulanan yanlış ekonomik politikalarının, yanlış istihdam politikalarının, yanlış eğitim politikalarının, yanlış sosyolojik politikaların sonucudur. Yani biz bugün sonucu yaşıyoruz ve biz bugün yaşadığımız sonucun nedenlerini yine göremiyoruz efendim. Yani muhalefet işsizlik sorunu var diyor. Gençlerin işsizlik sorunu var diyor. İktidar hayır efendim işsizlik sorunu yok. İşverenler eleman bulamıyor diyor. Yani böyle saçma, altyapısı olmayan bir zeminde tartışma ilerliyor. Bunun aslı böyle değil efendim. Yanlış istihdam politikaları sebebiyle evet işveren eleman bulamıyor. İşçi de yani gençler de iş bulamıyor. Çünkü biz bu gençlerin tamamını niteliksiz üniversite mezunu yaptık. Niteliksizden kastım işi öğrenmemiş üniversite mezunu yaptık. Ve geldiğimiz noktada bugün dünyanın geldiği noktada diplomadan önce işin ehemmiyetini kavrayan, işin özünü kavrayan, diğerlerine fark atanların tercih edildiği bir sisteme geldik. Ve geldiğimiz sisteme biz bu gençleri hazırlayamadık. Yani geçmişten bugüne biz gençlerimizi bugünkü dünyaya hazırlayamadık. Bari bundan sonra gelenleri gelecekteki dünyaya hazırlayalım diye bakıyorum. Orada da bir şey göremiyorum ve gerçekten yani çok saçma bir zeminde tartışıldığı için gelecekte de biz daha büyük işsizlik ve daha farklı travmatik sonuçlarla karşılaşacağız. Yani bir şeyin sebebini teşhis edip ona göre hareket etmemiz lazım. Yara kolumuzdaysa yüzümüzü tedavi etmenin bir anlamı yok. Kolumuzdaki yarayı tedavi etmemiz lazım. Yaranın derinine bakmamız lazım ve gençlere buradan özellikle sesleniyorum. Bakın lütfen bana kırılmayın. Yalnız gerçeklerle de yüzleşmek zorundayız. Hepinizi üniversite mezunu yaptılar. Yalnız işi öğretmediler. Bir öğrenme mekanizması üzerine kurgulanmadı eğitim sistemi. Ya ben şuna da şahit oldum. Yani bir şeyi anlatırken bile artık hocaların çoğu slide gösterisinden yararlanıyor. Yani bu çocuk iş hayatına atıldığında rakipleriyle nasıl mücadele edecek? Nasıl rekabet edecek? Onlara nasıl fark atacak? Bu gençlerin bunu öğrenmesi gerekirken bu gençler doğru düzgün bir eğitim almadan iş hayatına atıldılar. Ondan çok fazla işsizimiz var. Ondan gerekli işveren, işçi bulamıyor. Dolayısıyla efendim burada böyle bir açmaz var. Eğitimleri yetersiz, öğrenmeleri yetersiz bu gençlerin ve bu gençleri artık bu açmazdan yani bu e, çıkışı olmayacak gibi gösterilen o yerden çıkarmamız lazım. Var efendim çıkışı var. Bu gençleri doğru şekilde yönlendirmemiz durumunda işsizlik çok rahat bir şekilde Türkiye'de çözülebilir. İstihdam politikalarının hataları sebebiyle çözülemiyor efendim. Ve bakın bu gençler bundan dolayı yani iş bulamamalarından dolayı devlet memurluğuna yönelmeye çalışıyorlar. Orada da bir açmaz var. Bakın efendim gençlere sesleniyorum. Devlet memurluğu denilen kavram artık tedavülden kalkıyor. Yani tedavülden kalkıyor. Eskidi dünyada böyle bir durum söz konusu. Devletler, bütün dünya devletleri sadece Türkiye değil, bütün dünya devletleri memur kapasitesini azaltırken biz arttırmaya çalışıyoruz. Ki yarın azaltacaklar. Efendim bu kadar alım
yapılıyormuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Özellikle seçim süreçlerine girildiğinde ama yapılmıyor. Alınan belli memuriyetlerde gelecekte işten çıkartılacaklar. Yani devlet üzerindeki hantallığı atmaya başladı. Bakın birçok sektör özelleşti. Yani geçmişte değiliz ki şeker fabrikası özelleşti. Hadi şeker fabrikasına memur olarak girelim diyecektik. PTT özelleşti, Türk Telekom özelleşti. Yani artık devletin kurumları tamamen özelleşti. Sağlık, eğitim özelleştiriliyor. Bakın en tehlikeli noktalar özelleştirilmeye doğru gidiliyor. Yani yarın ben devlete öğretmen olayım diye çaba gösteren arkadaşlar bunun yerine özel sektörde kendilerine yer edinmeye çalışmalılar. Biz çünkü onları oraya hazırlamak zorundaydık. Biz özelleştirme yapılırken gençleri buraya hazırlamadık. Gençler memur olmaya çalışıyor. Yalnız eğitim özelleştiriliyor. Bakın dikkat edin buna. Sağlık özelleştiriliyor. Bugün sağlık sektörü içerisinde ki şiddetin temelinde de bu var. Sağlık özelleştirildi neredeyse. Çok az bir kesim kaldı özelleştirilmeyen. Orada da çalışan doktor sayısı az. Doktorlar özelleri tercih ediyor, özel hastaneleri tercih ediyor veya yurt dışına çıkıyor. Oradaki doktor sayısının azaltılması bir doktorun kapasitesinin üzerinde hasta bakmaya çalışması bir gün içerisinde ister istemez herkesi geriyor efendim. Dikkat edin bunlara. Bunlar sağlıkla şiddet var. Şöyle yapalım, böyle çözeriz noktasında çözülmez. Yarayı kurutmadığınız müddetçe, yara devam ettiği müddetçe kanamaya devam edecektir. Sorun öyle sizin anlattığınız gibi değil. Burada bizim altını çizdiğimiz şekildedir. Buna çözüm bulmak zorundasınız. Yüzeysel çözümler, günü kurtarmaya yönelik çözümler çözüm değildir. Artık yeni dünya düzenine doğru gidiyoruz ve yeni dünya düzeni de bu günübirlik günü kurtarma politikalarını kaldıracak kapasitede değil. Maalesef ki efendim gerçeği söylemek zorundayız. Yani yeni dünya düzeni günü kurtarma politikalarıyla değil, ancak ve ancak köklü değişikliklerle adaptasyon sürecini oluşturacağınız bir süreçtir. Başka türlü bu yükün, bu açmazın altından kalkamayız efendim. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.